Bugün Prag'dan günübirlik gezi serimizin ikinci durağındayız. Çekya Karlovy Vary'deyiz. Bir yandan sıcak kaynak sularının ve kolonatların yanından dolaşacağız. Diğer yandan harika tarihi binaların, gizli efsanelerin ve meşhur beşirofkaları keşfedeceğiz. Hadi gelin hep birlikte sıcak Karlovy Vary sokaklarına dalalım. Tekrar merhaba. Sabah şu anda saat 8. Prag Merkez Otogarı'ndayız. Florence diye geçiyor. Buraya kırmızı ve sarı metro ile gelebilirsiniz. B ve C hatlarıyla. Yine çok merkezi bir yerde. Zaten yürüyerek de gelebilirsiniz. Tren istasyonunun, ana tren istasyonunun da hemen yanında. Saat 8.30'da Karlovy Vary'e otobüsümüz var. Onu bekliyorum. Karlovy Vary'e Flixbus'la ya da RegioJet'le gidebilirsiniz. Flixbus yeşil renkli otobüsler, RegioJet de sarı renkli otobüsler ve Prag'da ya da Avrupa'da en yaygın olan otobüs firmaları. Biletleri nereden alabiliriz diye sorarsanız internetten almanızı tavsiye ederim ama bu otogara geldiğinizde de burada gişelerden de bilet alabilirsiniz. Ama ne kadar erken alırsanız bilet fiyatları o kadar uygun olacaktır. Bu nedenle benim tavsiyem açıklamalarda verdiğim internet adreslerinden biletlerinizi önceden almanız. Hem de bilet bitmesi riskiyle de karşı karşıya kalmayacaksınız. Şimdi otobüsümüzü bekleyeceğiz. Dediğim gibi yarım saatimiz var. Karlovy Vary'e yola çıkacağız. Saat 10.30, 2 saatlik bir otobüs yolculuğunun ardından Karlovy Vary merkezine ulaştık. Şimdi çok kısa bir yürüyüş mesafesinde Karlovy Vary'nin termal sularının gezilmesi gereken yerin yani merkezin olduğu yere doğru gidiyorum şimdi. Haritada görüyorsunuz çok kısa bir yürüyüş mesafesinde. Oraya gelince videomuza devam edeceğiz. Sadece 5 dakikadan bile fazla sürmeyen bir yürüyüşle Karlovy Vary'nin termal sularının olduğu yerin başlangıcına geldim. Uzaktan görebiliyorsunuz. Termal otelin yanındayım. Yanına geldiğinizde çok önemli bir yazıyı da göreceğiz. Karlovy Vary Uluslararası Film Festivali. Önümüzdeki hafta gerçekleşecek olan film festivali için şu anda Karlovy Vary şehir merkezini hazırlamaya başlamışlar. Böyle güzel bir terasın yanından yürüyorum. Şehrin başlangıcındayım. Burada haritada görüyorsunuz. Karlovy Vary şehrinin içinden de tabii ki bir nehir akıyor. Bu nehirin adının ne olduğunu biliyor musunuz? Tepla. Tepla ne demek? Sıcak. Termal otelin yanında çok büyük bir sauna ve wellness tesisi var. Akşam da wellness'a ve havuza girmek istiyorum. Bakalım vaktimiz yeterse. Evet, bir günlük bir Karlovy Vary turu olacak ama bu demek olmuyor ki Karlovy Vary'e geldiğimizde kaplıcalara ve termal sulara girmeyeceğiz. Bunun için buraya geldik değil mi? Ve Karlovy Vary'e ilk gezmeye başlarken de ilk bu kolonata denk geleceksiniz. Buranın adı Sadova Kolonada yani Park Kolonada diye de çevrilebilir. 1980'lerde yapıldı ve dökme demirden. Sütunlarıyla dikkat çekiyor. Bunlar şehre gelen ziyaretçilerin yağmurdan ya da kardan etkilenmeden kaplıca sularını gezip tadabilmesi için inşa edildi. Aynı zamanda mimari bir sanat eseridir. Türkçe'ye nasıl çevirebiliriz bu kolonatları diye sorarsanız böyle sütunlu galeri, üstü kapalı yürüyüş yolları olarak çevirebiliriz. İçinde de 2 tane termal su var. Bunların tadına bakacağız. Bunların tadına bakmak için de aslında Karlovy Vary'e geldiğinizde hediyelik eşyacılarda enteresan bir porselen göreceksiniz.
Bu porselenler bu çeşmelerden çıkan termal suları içmenize yarıyor. Şu anda size de videoda gösterdiğim gibi bunlardan gelip hediyelik eşyacılardan hemen satın alabilirsiniz. Kabın arkasında da 15 farklı termal suyun ismi ve kaç derece olduğu yazıyor. Bu ilk kolonattı, yani sütunlu galeriydi. Şimdi yürüyüşümüze devam edeceğiz. Bu kolonatları tek tek bulacağız. Karlovari'de 5 farklı kolonat mevcut. Evet, haritada gösteriyorum. Vadinin içindeyiz. Görüyorsunuz, nehir tam merkezin içinden akıyor. Çok güzel bir görüntü oluşturuyor. Çok kısa bir yürüyüşe de Milinska Kolonada'nın yanına geldik. Türkçe'ye değirmen galerisi, değirmen kapalı, sütunlu yürüyüş yolu olarak da çevirebiliriz. Kramen Lubuje 9. kaplıca suyu, termal suyunu burada görebiliyorsunuz. Değirmen Kolonat 1881'de ünlü Çek mimar Josef Zitek tarafından yapılmış. Karlovari'deki de en ünlü sütunlu galerilerden, yani kolonatlardan biri. Neo-Rönesans tarzında inşa edilmiştir. 65 derecelik farklı bir termal suyu. Buradaki değirmen kolonatında 125 tane sütun bulunuyor ve 5 farklı termal su kaynağına da ev sahipliği yapıyor. İkisini gördük. Devam edersek diğerlerini de denk geleceğizdir. Adını burada eskiden bulunan değirmenlerden alırmış. O dönemlerde de aristokratların sabah yürüyüşlerinin merkeziymiş. Yürümeye devam ettikçe böyle güzel bir caddeye de çıkıyorsunuz. Haritada gösteriyorum. Alışveriş mağazalarının olduğu, information center'ın, yani bilgi merkezinin olduğu bir caddeye çıkıyorsunuz. Evet, cumartesi olmasına rağmen çok kalabalık olmadığını söylemem gerek. Size Karlovari'nin nasıl bulunduğunun hikayesini de anlatmak isterim. Tabii ki Karlovy dediğiniz eski Roma İmparatoru, yani 4. Charles. 4. Charles burada Karlovari yakınlarında Loket denen bir kalede yaşıyor. Bu kalede sürekli savaşlara ve seferlere gidip gelmekten ayaklarında bir yara çıkıyor ve ayakları ağrımaya başlıyor. Kalenin doktoru 4. Charles'ın ayaklarını sararak dinlenmesi gerektiğini söylüyor. Charles 1 gün, 2 gün, 3 gün dinleniyor ama sonunda kalenin içinde tıkılı kalmaktan vazgeçerek dışarı çıkıyor ve avlanmaya gidiyor. Bir gün bu avlanmalardan birinde bir geyik görüyor ve geyiğin peşine düşüyor. Ama geyik bir uçurumdan aşağı atlayarak canını kurtarıyor. Ama arkasından koşan köpeği ise bir suyun içine düşüyor. Bu suyun içinde köpek can çekişmeye başlıyor ve zorla dışarı çıkıyor. Suyun yanına geldiklerinde ise suyun çok sıcak olduklarını anlıyor. Ve bu sıcak suyun ne olduğunu anlam veremiyorlar ve tadına baktıklarında metal bir tat geliyor. Charles bu suyun iyileştirici etkisi olduğunu düşünerek ayaklarını içine sokmaya başlıyor. Ve günden güne ayaklarının daha iyi olduğunun farkına varıyor. Bu da ilk kez Karlovari'deki termal sularının iyileştirici etkisinin bulunuşu oluyor ve 4. Charles bu noktaya insanların ve kendisinin iyileşebileceği bir şehir kurdurmaya karar veriyor. Kendisi de buraya taşınıyor. Bir süre boyunca Karlovari'de kalıyor. Kısa bir yürüyüşle de Pazar Kolonada, yani Çekçesi Trijni Kolonada'nın yanına geldik. Ahşaptan 1883 yılında yapılmış. Öncelerde geçici olarak yapılması düşünülmüş ama halk o kadar çok sevmiş ki kalıcı olmuş. Pazar yerinin yanında olduğu için de buna Pazar Kolonadı denmiş. İçinde Charles IV'ün termal suyu da var. Hemen bu kaynak suyun üstünde de size anlatmaya çalıştığım hikayenin ahşaptan resmini de yapmışlar. Hikayenin gerçekleştiği bölge tam burası. Tadına bakalım.
Charles IV kaynağının tadına bakıyoruz ve bu gerçekten metal tadında. Çok ağır ve çok sıcak. 60 derecenin üstünde. Pazar kolonadasının hemen üstünde kale kolonadası var. Onun da yanına gidiyoruz. Bilmiyorum içeri giriliyor mu? Kapalı yazıyor ama kale kolonadası kapalıymış. 1912'de eski kale kalıntılarının üstüne inşa edilmiş ve onun altındaki kaynağı bulabilmek için. Burada şimdi merdivenli bir şekilde inşa edilmiş, görüyorsunuz. Aşağı kaynağı ve yukarı kaynağı olmak üzere ikiye ayrılıyor. Ama bilmiyorum nedendir bugün kale kolonadası kapalı. Önemli bir yere geliyoruz. Belki de en önemli galerilerden biri. Sıcak su galerisi. Sıcak su kaynağına gideceğiz. O da karşıda gördüğünüz bir kısım. Vigidelni, Vigitlo yani sıcak su kaynağının olduğu yerdeyiz. Burası Karlovari'deki en sıcak suyun çıktığı bölge. ...72 derece sıcaklığında Vigitlo, sıcak termal kaynağı. 14 metre yüksekliğe kadar su fışkırtabiliyor. Ve Karlovari'deki en sıcak, en güçlü olan kaynak. Tabii ki bunun buradan tadına bakma imkanımız yok. Ama hemen bu galerinin biraz yanına geçeceğiz. Ve oradan tadına bakma şansını elde edeceğiz. Evet, görüyorsunuz. En sıcak su olan 72 derecelik. Of. Elinizi bile değdiremiyorsunuz. O kadar sıcak ki. Şimdi de 72 derecelik suyun tadına bakıyoruz. Fena değil. Aslında alışmaya başladım diyebilirim. İçtikçe daha da güzel gelmeye başlıyor. Birçok ünlü de Karlovari'ye gelmiş. Onlar için de binalara isimler vermişler. Mesela karşıda Goethe Beer House görebiliyorsunuz. İki yanında yeşil renkli Mozart diye isim vermişler. Restoran Capri diye bir İtalyan restoranına geldik. Görüyorsunuz ünlülerin resimleri. Türkiye'deki alışkanlık buraya da yansımış. Morgan Freeman'ı görüyorum. Jackie Chan'i görüyorum. Bu Meksikalı bir oyuncu vardı. Adını bilmiyorum ama James Bond'u oynayan adam. Enteresan. Buraya gelip burada bu restoranda yemiş. İçerisi de boş duruyor açıkçası. Yürüyüşümüze de devam ederken karşımızda çok güzel bir otel çıktı. Görüyorsunuz Grand Hotel Pub diye. Buranın en eski otellerinden biri, en büyük otellerinden biri. Karlovari Film Festivali'nin en ikonik noktalarından da biri. Bugün burası Uluslararası Film Festivali için hazırlanıyor. Anthony Hopkins'ten Jude Law'a kadar birçok yıldız da burada kaldı. Ayrıca 2006 yapımı James Bond filmi Casino Royale. Bazı sahneleri de burada çekildi. Yani sadece şifalı bir otel değil, sinemaya da, filmlere de yön vermektedir. Mustafa Kemal Paşa'nın da bu otelde kaldığı söyleniyor. Ama buradan nehrin karşısına geçtiğimizde çok önemli bir yer var. O yerde bir yazı var. Gidip o yazıyı bulalım. Tekrar haritada gösteriyorum. Çok kısa bir yürüyüşle. Karlsbad Plaza'nın yanında şöyle bir yazı bulunuyor. Kemal Atatürk burada 1918'in Temmuz'unda buraya gelerek tedavi gördü diye bir yazı yazmışlar. Bunun anısına da bu yazıyı koymuşlar buraya. İçeri girebiliyor muyuz bilmiyorum ama bu binada olduğu bu yazıyla anlayabiliyoruz. 1918 yılında yani Kurtuluş Savaşı başlamadan önce de Mustafa Kemal Paşa Karlovari'ye tedavi olmak amacıyla buraya gelmişti. Ancak otel kayıtlarında doğrudan Mustafa Kemal'in adı geçmiyor. Çünkü o dönemlerde yapılan bu ziyaretler
genelde gizli tutuluyordu. Bu nedenle kaldığı yer tam bilinmiyor. Ama Carlsbad Plaza ya da Grand Hotel Pub. Karlovy Vary'e geldiğinizde de şehri yukarıdan görebileceğiniz bir nokta mevcut. Bu noktaya fünikülerle çıkılabiliyor. Adı Diana Kulesi. Ve bu kuleye de çıkmak için şu anda haritada gördüğünüz noktaya geldim. Şimdi yukarı çıkış için bilet alacağız. Tek gidiş 100 krona, gidiş geliş 150 krona. Burası 1914 yılında inşa edilmiş. Şehrin 547 metre üzerinde bulunuyor. Şimdi buraya çıkacağız. 150 basamak olduğu yazıyor. Evet, fena değil. Çıkalım. Neden buraya geldik? Tabii ki Karlovy Vary şehrini yukarıdan kuş bakışı görebilmek için. Evet, çok zorlamayan bir merdivenle yukarıya geldik. İlk çıktığımız yerde sadece ormanları görüyoruz. Onun için yanlış yerdeyiz. Arkaya dönelim. Ve kulenin öbür tarafına gelerek Karlovy Vary şehir manzarasını buradan görebiliyoruz. Evet, biliyorsunuz şurada başlamıştık. Termal Otel'in yanından başlamıştık. Termal Otel'in yanından şu şekilde kıvrılarak yürüdük. Buraya doğru geldik. Zaten bu yürüyüş Karlovy Vary'nin tamamını tamamladığınız, her tarafını yürüdüğünüz anlamına geliyor. Bu nedenledir ki bence Karlovy Vary bir günde çok rahat gezilebilir. Kış ayında gelseydik nehirden, caddelerden yükselen termal suların buharlarını da görebilirdik. Ama tabii ki yaz ayında olduğumuz için bunları göremiyoruz. Bu Diana Seyir Kulesi'ne gelerek bu harika manzaranın tadını çıkartabilirsiniz. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Yarım saat 45 dakikada yapabileceğiniz bir aktivite. Buraya geldiğinizde 140 kronaya isterseniz kelebeklerin olduğu bir odaya girebiliyorsunuz. Ama ben girmeyeceğim. Kelebeklere çok meraklı değilim. Ama restoranın bulunduğu yerin arkasına geldiğinizde çok küçük bir çiftlik de var. Buraya girip çiftlikteki hayvanları da görebilirsiniz. Çiftlikteki hayvanlar domuzlar. Restoranın arka bahçesinde domuz çiftliği var. Restorandan arta kalan yemekleri yiyorlar. Eğer siz de domuzları bu kadar yakından görmek istiyorsanız Diana Seyir Kulesi'ne gelerek restoranın arkasındaki çiftliği görebilirsiniz. Finiklerden indim. Diana Seyir Kulesi'ni arkamda bırakıyorum. Saat 1'e doğru geliyor. Şimdi gitmek istediğim yer en sıcak kaynak termalinin olduğu Vizitlo. Neden oraya tekrar geri dönmek istiyorum? Yerin yüzeyinde değil, yerin altında da harika bir dünyaya açılıyor. Şimdi oraya gittiğimde ne demek istediğimi anlayacaksınız. Sıcak kaynak termaline tekrar geldim. Şimdi biletleri soracağım. Biletler 2. kattan diyor. İşte görüyorsunuz, yer altına iniyoruz. Karlovy Vary'nin 500 metre üstüne çıktık. Tabii ki altına da inmeden olmaz. Çünkü burası bir kaplıca şehri. Yani altına da inmeden olmazdı. Şimdi buraya gelip biletimizi soracağız. Bakalım biletler ne kadarmış. Turumuz şimdi başlıyor ama video çekmek yasakmış. Ama fotoğraf çekebiliyormuşuz. Ben de fotoğraf çekerek size burada duyduklarımı, öğrendiklerimi sizlere anlatmayı düşünüyorum. Şimdi sıcak su kolonadasının altına indik. Burada görebiliyorsunuz bir yeraltı kompleksi var. Tünellerden oluşmuş. Bu tünellerde sıcak kaynak suyu nasıl yeryüzüne çıkar,
hangi basınç sistemleri kullanır bunu bizzat görebiliyoruz. Ayrıca buharın etkisiyle kendi kendine taşlaşmış objeler de gösteriliyor. Mesela birkaç hafta boyunca sıcak suyun içinde bırakılan bir çiçek ya da madeni para, şapka, ayakkabı, şişeler tamamen kireçle kaplanıyor. Wow. Nehir yatağının dışına çıkardılar şimdi bizi. Dışarıyı görebiliyoruz. Evet, gezimizi burada tamamladık. Yeraltı sularının geçtiği ve sonradan da nehir kenarındaki bu suların oluşturduğu yapıları da gördük. Bazı yerlerde video çekmeme izin verdiler gördüğünüz gibi ama sesleri ben sonradan koyacağım. Şimdi saat 3'e geliyor. Kolonatları gördük, termal suları gezdik, yerin altına indik, 500 metre seyir kulelerini ziyaret ettik. Karlovari'de aslında yapmamız gereken son şeyi de sona sakladım. Karlovari'ye neden gelinir? Tabii ki termal banyolarda, termal sularda şifa bulmaya. Hadi gelin Karlovari'den de ayrılmadan da termal bir suya girelim. Evet, termal kaplıcanın tekrar yanına geldim. Videomuzun başlangıç noktası burasıydı. Evet. Şuradan içeri girebilirim diye düşünüyorum. Sauna ve havuz yazıyor. Oradan içeri giriyoruz. İçerisi harika. Hemen yukarı çıkıyoruz. Çekçe havuz yazıyor. Böyle ilerliyoruz. Saunas together in one price. Okay. Here's your check. Your check and one. Thank you. İçeri girdik. 1 saatlik 500 kron, 3 saatlik 700 kronluk biletler var. İstediğinizi alabilirsiniz vaktinize göre. Şimdi saunaya ve havuza girişimiz olacak. Havuzun yanında termal sular da var. Termal havuzun içindeyiz şu anda da. İçerisinin rengi biraz yeşilimsi ve sıcaklığı 30 dereceye kadar çıkıyor. Terastan şehrin manzarası da harika. Terasta da termal havuz ve yüzebileceğiniz normal sıcaklıkta havuz var. Bu termal havuzun sıcaklığı 30 derece. Yüzebileceğiniz havuzun sıcaklığı ise 20-22 derece sıcaklığında. Gayet iyi. Bir günümüz buna hayli yetiyor. Prag'dan günübirlik gezi serimizin ikinci kısmından yani Karlovari'den de veda etmenin vakti geldi. Gördüğünüz gibi Karlovari bir günde çok rahat gezilebiliyor. İsterseniz kaplıcalara, böyle termal sulara, saunalara bile gelebiliyorsunuz. Videoyu da buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın ve hoşça kalın.